Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok şükür yine sizlerle birlikte kolay bir örnekle bu akşam da karşınızdayım. Özellikle erkek örgülerinde de çalışabileceğiniz çok basit bir model hazırladım. Bunun için ben bebek yünü tercih ettim, fakat siz elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle modeli çalışabilirsiniz. Çalıştığınız ipe göre şiş ayarını tercih edebilirsiniz. Ben 3 numara misina şiş kullanacağım. Bir tane desenim toplam 4 tane ilmekten oluşuyor. 4'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna 2 tane ilmek ekliyoruz. Yine örneği tamamlamak için ve daha sonra 2 adet kenar ilmeği ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlere 3 desen çalışması yapacağım. İstediğiniz herhangi bir lastikten sonra ön yüzden modeli kuruyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıp 2 adet ters ilmek ördüm ve yanına yine 2 tane düz ilmek örerek bir adet desenimi bitiriyorum. Yine ikinci desende 2 tane ters ilmek ve devamında 2 tane düz ilmeğim. Yine üçüncü desenime geldim. Bunun için de yine önce 2 tane ters ilmek örüyorum ve devamında 2 adet düz. Sonunu yine 2 adet ters ile bitiriyoruz ve en son kenar ilmeğimizi örerek bu ilk sıramızı bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz şeklinde ilerledik. İkinci sıra örneğin tersi olacak. Burada da yine nasıl görüyorsam o şekilde uygulayacağım. 2 tane düz ile örneğe başlıyorum. Devamında 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Yine 2 tane düz ile sıramı tamamlıyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön yüze örneğin 3. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters ilmeğimiz var. Bunları ters olarak çalışıyoruz. Düz ilmeklere geldiğimizde ikinci olan ilmeğimi ön taraftan, birinci olan ilmeğimi arka taraftan alıp bu şekilde yer değiştirip sol şişime koyuyorum. Başa aldığım bu ilmeğimi düz olarak örüp hemen ipimi aradan öne bırakıyorum ve ikinci düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Hemen ikinci desene de geçelim. Yine 2 tane tersimizi ördük. Bakın, arkadaki düz ilmeği ön taraftan başa aldım. Bu en baştakini arka taraftan sol şişe alıp yerini değiştirdim. Birinci ilmeği ördükten sonra ipimizi aradan öne bırakıyoruz ve ikinci düz ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Aralardaki ters ilmeklerimizi örüyoruz. Bir kez daha tekrarlayacağız. İkinci düz ilmeği birinci düz ilmeğin önünden aldım. Diğerini arkadan alıp yer değiştirdim ve sol şişime yerleştirdim. Yine birinci ilmeğimizi ördükten sonra ipimi öne bırakıp ikinci düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve ters ilmeklerimi örerek 3. sıramı tamamlıyorum. 4. sıra örneğimizin tersi, kenar ilmeğimizden sonra 2 adet düz ilmeğimizi örüyoruz ve baktığımızda bir tane ilmeğimiz var. Şöyle uzatılmış hafif, bu örmeden aldığımız ilmek, diğeri de ördüğümüz ilmek. İpim arkada, bakın bu şekilde örmediğim ilmeği tekrar örmeden sağ şişime alıyorum. İpi arada bıraktım ve bir ters ördüm. Yine 2 tane düzümü örüyorum. İpim arkada. Birinci örmeden aldığım ters ilmek bu. Onu örmeden aldım. İkinci tersimi örüyorum. Yine 2 düz. Görünen ilk tersi örmeden alıyorum. İpim arkada. Araya bıraktım. İkinci tersimi ördüm. Devamında yine 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi örerek 4. sıramı tamamlıyorum. 5. sıra ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek ters örüyorum ve görüldüğü gibi bir tane düz örüp ipimi öne bırakıyorum. İkincisini yine örmeden aldım ve 2 tane ters ilmek ördüm.
Devam ediyorum. Bir düz ördüm. İpi öne bıraktım. İkinci ilmeği örmeden aldım ve 2 tane ters örüyorum. Yine bir tane düz ördüm. İkinci düz ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. İpimiz önde ve yine 2 ters örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Ön yüzdeki 5. sıramız ve tersi son sırası olacak. 6. sırada artık ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. 2 ilmek düz ve bakın 2-3 sıradır örmediğimiz ters ilmek ve yanındaki ters ilmek. 2 düz, 2 ters örneğin 6. ve son sırasında örüyoruz. 2 düz, örmeden aldığım bir ters ve diğer ters. Yine 2 düz ve kenar ilmeğimi örüp 6. sıramı da tamamlamış oluyoruz. Model bundan ibaret fakat tabii ki ilk desenden sonra ortaya daha net çıkmıyor. O yüzden ben 1. sırayı sizlerle birlikte çalışacağım. 1. sırada yaptığım gibi önce 2 ters ve 2 düz olarak örneğe uygulamaya başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Bakın bu şekilde örneğimizi yeniden 1. sıradan itibaren kurarak toplam 6 sıra boyu aynı tekrarla devam ediyoruz ve ortaya çıkan şöyle bir burgumuz oluyor. Gerçekten çok zarif duran bir model. O yüzden ister kendinize yapacağınız örgülerde, ister bebek örgülerinde veya dilerseniz yine çalışacağınız her tür erkek örgüsünde bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Çabuk ilerleyen bir model fakat kendini toplayan bir model. O yüzden başında ve diğer taraflarda kullanacağınız lastiğe dikkat edin arkadaşlar. Ben burada tekstil tipi lastiği uyguladım. Bu model için gayet güzel oldu ama klasik bir düz bir tersi çalışırsanız eğer ön pat için önünüz çok fazla uzayacaktır. O yüzden ona göre dikkat edip çalışırsanız kesinlikle her istediğiniz alanda uygulayabilirsiniz. Tek püf noktası burasıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.